Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda roba kısmına ve arka kısmına çitlenbik modelini uygulamış olduğum 2 yaş ölçülerinde bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 4 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Alize Baby Best. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodum 185. 100 gramı 240 metre olan anti peeling özelliğe sahip bir ip arkadaşlar. Yeleğimizin ölçüleri de şu şekilde. Beden genişliğimiz 30 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 35-36 santim. Yeleğimde 5 adet düğme kullandım. 3 tanesini iliklerimiz için, 2 tanesini de çiçeğimizin orta kısmı için kullandım. İsterseniz çiçek yapmayabilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar farklı objelerle cep görünümünü vermiş olduğumuz kısma istediğiniz objelerle süsleyebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimi 4 numaralı şişe 64 ilmek atarak başladım. 4 sırada haroşa ördüm. Haroşalarımı önden atarak, yani her iki tarafta da ters olarak örüyorum. Eğer sizler her iki tarafta düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sondaki ilmeği de sıra sonunda örmüyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıra sonunda örmeden şişime takıyorum. Diğer yüze geçtiğim zaman ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Haroşalarımı şu şekilde önden atarak örüyorum. 7 ilmek haroşa öreceğim. Sağ ve sol kenarda 7 ilmek haroşamız olacak. Haroşamız devam edecek. Yeleğimizin orta kısmı ise düz olacak arkadaşlar. Şimdi yeleğimin arkasını örüyorum. Daha sonra ön parçalarını öreceğim. Yeleğimize arkasından başladık. 7 ilmek haroşa ördükten sonra düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Dört numaralı şişe 64 ilmek atıyoruz. 4 haroşa sırası ördükten sonra kenarlar yine haroşa olarak devam ediyor 7 ilmekle. Orta kısmı ise yeleğimizin düz olacak. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Önden atarak bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Diğer yüze geçiyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Hem haroşa ilmeklerimizi hem de ön yüzde örmüş olduğumuz düz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum arkadaşlar.
Yeleğimizin arka kısmını bu şekilde örüp ilerleyeceğiz. Sağ ve sol kenarda 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ön yüzde düz olarak, arka yüzde ise ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördüm. Eğer siz kenarları haroşalarınızı düz olarak örüyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön yüzümüz düz, arka yüzümüz ters olacak. Bu şekilde örerek biraz ilerleyelim. Daha sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Yeleğimizin arka kısmını örerek ilerledim. İlk kısımdan sayarsak toplamda 33 haroşa sırası ördüm. Modelimizi arka yüzde kuracağız. Kenar haroşalarımız haroşa olarak devam etti. Yeleğimizin orta kısmı da düz olarak devam etti. Şimdi düz kısmın üzerine çitlenbik modelini kuracağız. Kolumuz için kesim yapmadığımız için modelimizi kurarken aralarda kesimlerimiz olacak. Toplamda 5 ilmek aralarda keseceğiz. Şimdi arka yüzde modelimizin kurulumuna geçelim. Yedi ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. İpimi öne aldığım için, düz olarak ördüğüm için örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine ipim dolanıyor. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. 3 ilmek düz ördüm. Model araları 3 ilmek olacak arkadaşlar. Ön yüzde 3 ters, arka yüzde 3 düz. Şimdi arka yüzde olduğumuz için 3 ilmek düz örüyoruz. İpimi tekrar öne aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 1 ilmek düz örüyorum. Burada yine 3 ilmek düz öreceğiz ama burada 1 ilmek keselim arkadaşlar. Toplamda 5 ilmek kesecektik. Şimdi şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek keselim. İkinci düzümüzü örmüş olduk. 1 ilmek daha düz olarak ördüm. Yani yine 3 düzümüz olmuş oldu. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. Yine şu şekilde ipim burada örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine şu şekilde dolanıyor. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. Çitlenbik modelini daha önceki videolarımda da ayrıntılı olarak anlatmıştım. İsterseniz o videolarımı da izleyerek çitlenbik modelini örebilirsiniz. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine 1 ilmek örmeden şişime taktım. Şimdi yine 3 ilmek düz öreceğim ama burada tekrar 1 ilmek keselim arkadaşlar. Birinci düzümü ördüm. İkinci düzümü keserek ördüm. 1 ilmek daha düz örüyorum. Toplamda yine burada 3 ilmek düz oldu. İpimi öne alıyorum. 1 ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 2 ilmek kestik arkadaşlar. 3 ilmek daha keselim. İpimi öne aldım. 1 ilmeği örmeden aldım. Yine 3 ilmek düz öreceğim. Birinci düz ilmeğimi ördüm. Şimdi 1 ilmek daha keselim burada. İkinci düzümü de bu şekilde keserek örüyorum. İkinci düzümü ördüm. 1 ilmek daha örüp yine burada 3 ilmek düzümüz oldu. İpimi tekrar öne alıyorum. Yine bu şekilde 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. İkinci düzümü yine keserek örüyorum arkadaşlar. Dördüncü kesmiş olduğumuz ilmek. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Yine burada 3 ilmek düzümüz oldu. Bir ilmek daha keselim. Toplamda 5 ilmek kesecektik. Tekrar
Bir ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. 1 2 ikinci ilmeği keserek örelim. 2 3 toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Şimdi ipimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Burada da haroşa kısımdan sonra 2 ilmek düz örmüştüm. Yine burada haroşalarımızdan önce 2 ilmek düz örüp 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. 7 ilmek haroşamızı örelim. İki ilmek ters ilmeğimizi haroşadan sonraki ters ilmeğimi ördüm. Burada örmeden almış olduğum ve dolamış olduğum ilmeği yine örmeden alıp şu şekilde tekrar üzerine dolama yapıp burada 3 ilmeğimiz oluşmuş oldu. 3 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde örmüş olduğumuz 3 ilmek düzü ön yüzde ters olarak örüyoruz. Yine örmeden almış olduğum ilmekleri şişime takıyorum. Üzerine bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Yine örmeden ilmekleri şişime takıp bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmekleri şişime taktım. Bir ilmek dolayarak burada 3 ilmeğim oldu. 3 ilmek ters örüyorum. Model aralarımız 3 ilmek ters. Ön yüzde ters, arka yüzde düz. Tekrar örmeden alıyorum. Bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde haroşalarımıza kadar örüyoruz. Haroşalarımı da örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde kenarlarda olan 7 haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Örmediğim 3 ilmeği şu şekilde şişime takıyorum. Alttan doluyorum ilkini. Daha sonra ikinci ilmeği üstten dolayarak, üçüncü ilmeği de üstten dolayarak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Arada olan 3 düz ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde buradaki 3 ilmeğin içine bu şekilde girip ilk ilmeği alttan dolayıp çıkarıyorum. İkinci ilmeği şişime dolayarak, üçüncü ilmeği tekrar ilmeklerin içerisine girip üstten dolayarak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İlkini alttan dolayarak, ikinciyi üstten, yine üçüncü ilmeği de üstten dolayarak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İlkini alttan, ikinci ilmeği şişin üzerinden, üçüncü ilmeği yine üzerinden dolayarak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. Kenarda olan 7 ilmek haroşamı ördüm.
Haroşadan sonra 2 ilmek ters ilmeğimiz vardı. Bir tanesini ters olarak örüyorum. Diğerini modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz 3 düz ilmeğin ilkiyle birlikte örüyorum. Şu şekilde. Buradaki ters ilmekle buradaki düz ilmeği şu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp buradaki düz ilmekle model aralarında olan 3 ters ilmeğin ilkini yine birlikte örüyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp daha sonra yine aynı şekilde modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz ilk ilmekle buradaki ters ilmeği şu şekilde batarak düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüp yine aynı şekilde düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyoruz. Model aralarında bu sırada bir ilmek ters örüyoruz. Modelimizin son sırasındayız. Tekrar aynı şekilde ters ve düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmekle hemen yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Model aralarında bir ilmek ters örüyoruz bu sırada. Önceki sıralarda 3 ilmek ters örmüştük. Bu sırada bir ilmek ters örüyoruz. Bu bir ilmeğin kenarlarındaki ters ilmekleri modelle birlikte örüyorum. Buradaki ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Fakat ilmeğin şu şekilde içerisine batarak ikisini birlikte örüyoruz. Bir ilmek ters, daha sonra modeldeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz, ilmeğin içerisine batarak yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Model arasında olan bir ilmek ters ilmeğimi ördüm. Modeldeki bir ilmek düzle yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz, tekrar bir düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örerek hem kesmiş oluyorum arkadaşlar, hem de düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp yine modeldeki düz ilmekle ters ilmeği örüyorum. Bir ilmek düz örüp yine modeldeki ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Kenar haroşalarımı örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Modelimizi 4 sırada tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine modelimizin ilk sırasını örmüş olduğumuz gibi örelim. 7 ilmek haroşamı ördüm. Başlarken 2 ilmek düz örmüştük. Modelimizin kurulumuna arka yüzde başlıyoruz. Yine 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Modelin ortasındaki ilmeği örmeden alıyorum. İpim önde olduğu için 3 ilmek düz öreceğim. Şu şekilde ipim buradaki örmeden aldığım ilmeğin üzerine dolanıyor. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. 3 ilmek düz örüp bir ilmek örmeden alıyoruz. İpimiz önde duracak arkadaşlar, şu şekilde.
1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp ipimizi öne alıyoruz. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne aldığımız için burada 2 ilmek oluşmuş oluyor. Tekrar ipimi öne aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 ilmek düz örüp haroşa ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ön yüze geçip modelimizin ikinci sırasını örelim. Kenardaki haroşa ilmeklerimi ördüm. 1, 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra örmeden almış olduğum ilmekleri tekrar örmeden alıp şişime takıyorum. İpim önde olduğu için şu şekilde bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Yine ilmekleri şişime örmeden takıyorum. Bir ilmek dolama yapıp burada 3 ilmeğimiz oluyor. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar ilmekleri şişime takıp bir dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. İlmekleri şişime takıp dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Modelimizin 3. sırasını örelim. Haroşa ilmeklerimi ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. İlkini alttan dolayarak, ikinci ilmeği şişe dolama yaparak, üçüncü ilmeği yine şişin üzerine dolama yaparak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüp yine 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Modelimizin son sırasındayız. Yine kenardaki haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Buradaki 2 ters ilmeğimin bir tanesini örüyorum. Diğerini modelimizde olan ilk düz ilmeğimizle şu şekilde batarak düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi şu şekilde ilmeğin ortasına batarak yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Modelimizin son sırasında bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin son sırasını tamamlayalım. Daha sonra örerek biraz ilerleyelim. Sonra da yaka kısmını keseceğiz arkadaşlar. Omuz kısımlarını öreceğiz. Şimdi modelimizde biraz ilerleyip gelelim. Yeleğimizin arkasını örerek ilerledim arkadaşlar. Şimdi yaka kısmını haroşa olarak öreceğim. Kenarlarda olan bir model devam edecek. Her iki kenarda da bir modelimiz devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çitlenmek modelimizi ördükten sonra arka yüzde yakamızı haroşa olarak örmeye geçeceğiz arkadaşlar. Bir modelimiz de devam edecek. Şimdi yine 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıp şu şekilde 1 2
2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz kalacak. 12 ilmeğimize kadar haroşa olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5 ilmek daha örelim. On iki ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Buraya yine çitlenbik modelimizi yapıyoruz. 2 ilmek düz örüp kenardaki 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Kenarlarda 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 7 ilmek haroşadan sonra bir modelimiz devam ediyor. Burada da aynı şekilde bir modelimiz devam ediyor. Kenarlarda 12 ilmekten sonra aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Şimdi ön yüze geçtim. Kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bir, iki ilmek ters örüyorum. Çitlenbik modelimde olan 2 ilmeği örmeden alıyorum. Şu şekilde 3. ilmeği dolayıp 1, 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Yakasını haroşa olarak örüyoruz. Artık çitlenbik modelimizi bu kısımda örmüyoruz arkadaşlar. İki, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Biraz önce 12 ilmeğimiz kalana kadar örmüştük. Bir önceki sırada şimdi 13 ilmeğimiz kaldı. 1, 2 ilmek ters örüyorum. Yine ilmekleri örmeden şişime geçiriyorum. Bir ilmek dolama yapıp 2 ilmek ters örüyorum. Kenarda olan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldığımız 3 ilmeği şu şekilde 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağız. İlkini alttan dolayarak, ikinci ilmeği şişe dolama yaparak, üçüncü ilmeği yine ilmeğin içine girip şişe dolayarak bu şekilde çıkarıyorum. Tekrardan 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yaka kısmı için ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz.
Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 14 ilmeğim kaldı. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Burada örmediğimiz 3 ilmeğin içerisine girip 3 ilmek çıkaracağız. İlkini alttan doluyorum. İkinciyi üstten, tekrar ilmeklerin içine girip bir ilmek üstten dolayıp 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüp kenarda olan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçtim. Şimdi yakamızda bir haroşa sırası örmüş olduk. Toplamda yakada 4 haroşa sırası öreceğiz. Yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Diğer sıralarda 2 ilmek ters örmüştük. Kenar haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Buradaki bir ters ilmeği çitlenbik modelimizde olan düz ilmekle şu şekilde birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine çitlenbik modelimizde kenardaki bir ters ilmeği örüp çitlenbik modelimi tamamlıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kenarda olan orta kısımda olan ilmekleri haroşa olarak kenardaki modele kadar örüyorum. Kenardaki modelimize kadar geldim. Yine buradaki bir ters ilmeği ters olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeği modelimizde olan bir düz ilmekle birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüp buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüp çitlenbik modelimizi oluşturuyoruz. Bir ilmek ters örüp 7 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Kenarlarda birer modelimiz devam edecek. Birer çitlenbik modelimiz devam edecek. Yakamız 4 haroşa sırası olacak. Şimdi arka yüze geçip tekrar çitlenbik modelini kuracağım. Kenarlarda toplamda 4 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Yakamız için 4 haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi ön yüzdeyiz. İki modelde çitlenbik modelimiz devam etti bu kısımda. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine çitlenbik modelim devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi çitlenbik modelimin ilk sırasını örüyorum. Tam ortada olan ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 2 ilmek düz ördüm. Burada yine 2 ilmeğimiz oldu. 7 ilmek haroşa örüyorum. Haroşa kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi haroşa kısımda 7 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keseceğiz. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. 7 ilmek haroşadan sonra örmüş olduğum ilk düz ilmeği şu şekilde ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp buradaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde 7 ilmeğimiz kalana kadar keselim.
Yakamızı kestim. 7 haroşa ilmeğim kalana kadar bu şekilde arka yüzde kestik arkadaşlar. Şimdi bu ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşamız olacak. 3, 6, 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Yine tekrar çitlenbik modelimizin ilk sırasını örüyoruz. Bir ilmeği boşaldım. İpim önde olduğu için burada 2 ilmeğim oldu. 2 ilmek düz örüp kenardaki haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu omzumu öreceğim. Çitlenbik modelim bitene kadar bu omzumu örüp ilmek tutucuya takacağım. Daha sonra bu omuza geçeceğim. Yine çitlenbik modelimi bitirene kadar örüp yine bu omzu da ilmek hayracına takacağım. Omuzlarda, kenarlarda 7 ilmek haroşamız var. Orta kısımda ise çitlenbik modelimiz var. Bir tane çitlenbik modelimiz var. Şimdi çitlenbik modelinin ikinci sırasını örüyorum. 2 ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek dolama yaptım. 2 ilmek ters örüp 7 ilmek haroşa örüyorum. Bu kenar ilmeğimizi yine örmeden alıp şu şekilde arka yüze geçiyorum. Çitlenbik modelimiz bitene kadar bu omuzu örelim, ilmek ayracına takalım. Omuz kısımlarını ördükten sonra ilmek tutucuya geçirdim. Her iki omuzu da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Omuzlarda 19 ilmeğimiz var. İlk başlamış olduğumuz haroşadan sayarsak toplam 59 haroşa sırası ördük. Şimdi arka parçamızı tamamladık. Ön parçamıza geçelim. Daha sonra ön parçamızı da ördükten sonra omuzları örerek birleştireceğiz. Şimdi ön parçamıza örmeye başlayalım. Ön parçamız için yine 4 numaralı şişe 35 ilmek attım. 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu parça benim sol parçam olacak. Sol parçada bu taraf yani sol kenar yine 7 haroşa olacak ama sağ kenar 6 haroşadan oluşacak arkadaşlar. Altı ilmek haroşa örüyorum. 6 ilmek haroşamız devam edecek. Yeleğimiz bitene kadar. 2, 4, 5, 6. Sol parçamızın sağ tarafı 6 haroşa, sol tarafı ise 7 haroşa olacak. Arada olan ilmeklerimiz düz olarak örmeye devam edelim. Yedi ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzümüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde yine kenar haroşalarımızı haroşa olarak örelim. Ortadaki ilmekleri düz olarak örelim. Arka yüze geçelim. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüp gelelim. 2 sıra daha örüp geldim arkadaşlar.
4 haroşa sırasından sonra 4 sıra ördük. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde. 6 ilmek haroşa ördüm. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam edeceğim. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz. 9 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 9. 7 ilmek haroşamız var. 9 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Şimdi 2 tanesini düz olarak örüyorum. 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine 6 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Yine 9 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra bu kısımda haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Cep görünümünü vereceğiz. Şimdi 9 ilmeğim kaldı. İkisini düz olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi ise haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Ortada olan haroşa ilmeklerimizi 12 sıra olana kadar örelim. Yine kenar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu kenardan sonraki 2 ilmeği düz, bu kenardan önceki 2 ilmeği ise düz olarak ortada 12 haroşa sırası olana kadar örüp gelelim. Cep görünümünü vermek için 12 haroşa sırası ördüm. Şimdi haroşa kısmının üstünü düz örüyoruz arkadaşlar. Sadece kenarlarda bu kısımda 7 haroşa ilmeğini, bu kısımda da 6 haroşa ilmeği devam edecek. Ara kısım düz olarak devam edecek. Toplamda 33 sıra olana kadar ilk başlamış olduğumuz kısımdan sayarak toplam 33 sıra olana kadar o şekilde öreceğiz. Kenardaki haroşa ilmeklerimi ördüm. Şimdi 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüzde ise sadece kenarda olan haroşa ilmeklerimizi haroşa, ortadaki ilmekleri ise düz olarak devam edeceğiz. Toplamda 33 sıra örelim. Daha sonra modelimizi kurmaya geçelim. İlk haroşamızdan sayarsak toplamda 33 sıra haroşa ördük. Şimdi arka yüzde çitlenbik modelimizi kuracağız. Fakat model aralarında birer ilmek keseceğiz. Toplamda 5 ilmek keseceğim. Şimdi şişimde 35 ilmeğim var. 5 ilmek kesince 30 ilmeğim kalacak.
30 ilmekle modelimi örmeye devam edeceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 haroşa ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz olarak kesiyorum şu şekilde. Arka yüzde 2 ilmek düzümüz oldu. Şimdi ipimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. İpim önde. Şimdi bir ilmek düz öreceğim. Şu şekilde. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar burada bir ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Model aralarında 3 düz ilmeğimiz olacak. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olacak. Şimdi ipimi öne aldım. İkinci çitlenbik modelimi yapıyorum. İpim yine önde. Bu şekilde bir ilmek düz örüyorum. Burada yine ilmeğimi keseceğim. Üçüncü ilmeğimi keseceğim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Yine 3 düz ilmeğim oldu. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek örmeden şişime takıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpim önde olduğu için burada 2 ilmeğim oldu. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İkinci düzümü ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. 3 ilmek düz ilmeğim oldu. Model aralarında 3 düz ilmeğimiz olacak. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Burada bir ilmek düz örüyorum. Buradaki 2 ters ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyorum. Burada da 2 düz ilmeğim oldu. Burada yine haroşadan sonra 2 düz ilmeğimiz var. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek haroşa ördüm. Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Şişimde 30 ilmeğim evet 30 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi bu sırada ilik açacağım. 1 2 3 haroşa ilmeğimi ördüm. Alttaki ipi şu şekilde şişime takıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yanındaki 2 ters ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ters olarak örüyorum. Bir ilmek daha ters örüp pat kısmımızı tamamlıyoruz. Bu kısımda bir ilmek bir tane iliğimizi açmış olduk. Şimdi ipim yine önde. 1 2 ilmek ters örüyorum. Burada örmeden almış olduğum 2 ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. Şu şekilde şişe tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Tekrar örmeden almış olduğum ilmekleri yine örmeden alıp üzerine bir ilmek daha dolama yaptım. 3 ilmek ters, ilmekleri şişime örmeden geçirdim. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. Yine 1 2 3 ilmek yine ters ördüm. Tekrar ilmekleri örmeden şişime taktım. Bir ilmek dolama yaptım. 1 2 ilmek ters ördüm. Burada 1 2 3 4 tane çitlenbik modelimiz olacak. Sıra sonundaki haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz örüyorum.
3 ilmeği yine şişime taktım. İlkini alttan doladım. İkinciyi üstten, üçüncüyü tekrar üstten dolayarak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmek düz örüp yine aynı şekilde 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu kısma kadar ördüyseniz arkadaşlar eliniz bu modeli yapmaya alışmıştır. Kolaylıkla çitlenbik modelini örebilirsiniz. Sonuncu modelimi de örüp 2 ilmek düz örüp 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüp sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde modelimizin son sırasını örüyoruz. Yine pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmek ters. Diğer sıralarda 2 ilmek ters örmüştük. Modelimizin son sırasında ilk ters ilmeğimizi örüyoruz. İkinciyi modeldeki ilk düz ilmekle birlikte örerek kesiyoruz. 1 ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğin içerisine batarak yanındaki ters ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Model aralarında bu sırada 1 ilmek ters örüyoruz. Yine aynı şekilde modeldeki ilmek ve yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar düz ilmeğin içerisine batarak yanındaki ters ilmeği birlikte örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Bir ilmek ters, 7 ilmek haroşa ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. İlk çitlenbik modelimizi örmüş olduk. 5 haroşa sırasında bir ilik açalım arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane ilik açacağız. Çitlenbik modelimizi örmeye aynı şekilde devam edelim. 5 haroşa sırasında bir iliğimizi açalım. Toplam 3 ilik açıp daha sonra yaka kısmını keseceğiz arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Yaka kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çitlenbik modelimiz oldu. 3 tane de ilik açtım. 5 sıra arayla 3 tane ilik açtım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane iliğimiz oldu. İsterseniz siz 2 tane ilik de açabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi buradaki modelimiz devam edecek. Ben diğer parçamızı da ördüm. Daha iyi anlamanız için diğer parçayı da aynı şekilde ördüm arkadaşlar. Sadece bu parçayla tek fark arkadaşlar, bu sağ parçamızın sol tarafında 6 ilmek haroşamız var. Sağ tarafında ise 7 ilmek haroşamız var. Yani yeleğimizin kenar kısımlarında 7 ilmek, iç kısımda 6 ilmek haroşamız var. Örerken buna dikkat edin arkadaşlar. Tek farkı bu. Sağ ve sol parçanın tek farkı iç kısımlarda 6 ilmek haroşa, kenarlarda ise 7 ilmek haroşa var. Tek farkı bu arkadaşlar. Aynı şekilde örüyoruz. Ben diğer parçamı da daha anlaşılır olması için ördüm. Şimdi şu kısma kadar geldim arkadaşlar. Şimdi yakamızı keseceğiz. Yakamız için 11 ilmek keseceğiz. 19 ilmeğimiz kalacak. Bir modelimiz devam edecek. Modelimizin kenarlarında ise 7 ilmek haroşamız olacak. Şimdi kenarda olan 7 ilmek haroşamızı örelim.
Kenardaki 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra buradaki çitlenbik modelimiz devam edecek. 1 2 ilmek düz örüyorum. Modelimizi arkadan kuruyoruz. O yüzden modelin ortasındaki ilk ilmeği şişime örmeden takıp yine 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Yakamız için şimdi 11 ilmek keseceğiz. Şişimizde 19 ilmeğimiz kalacak. İlmeklerimizi şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmeğimizi kestim. Şimdi 7 ilmek haroşamız olacak. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 11 ilmek kestik. 7 ilmek haroşa ördük. 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi buradaki 2 ilmeği tekrar şişime geçirip 1 ilmek şu şekilde dolama yapıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüp sonda olan haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modelimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 model yapıp daha sonra omuzları birleştireceğiz. Aynısı gibi örelim arkadaşlar. Buradaki modelimizi yapmaya devam edelim. Şu kısımdan sonra 7 model olunca omuzlarımızı birleştirmeye geçelim. Sol parçamı da tamamladım. Kesmiş olduğumuz kısımdan 2 4 6 8 10 12 14 haroşa sırası ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 model ördüm. Arka yüzde örerek geldim. Yeleğimin üzerine bu şekilde koyuyorum. Daha sonra bu şekilde çeviriyorum. Her iki tarafta ters yüzde olacak. Şimdi ilmeklerimi bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak tek şişe geçiriyorum. 2 şişten tek şişe geçiriyoruz. İlmeklerimi tek şişe geçirdim. İpim bu tarafta olduğu için şimdi bütün ilmeklerimi sağ şişe geçireceğim. İpinizin yönüne göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi üçer ilmek ilmeklerimizi keselim. İsterseniz dikerek de omuzları birleştirebilirsiniz. İsterseniz örerek de birleştirebilirsiniz. 3 ilmeği alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Omuzumuzu keserek tamamlayalım.
Örerek omzumuzu birleştirdim. Bu şekilde birleştirirseniz arkadaşlar dikiş izi belli olmuyor. Gerçekten çok düzgün oluyor. Şimdi bu kenarı da birlikte dikelim. Diğer omzumuzu daha önce birleştirmiştim. Tırtıklı kısımlardan dikiyoruz. Bu şekilde de dikerseniz yine dikiş izi belli olmadan dikmiş oluyoruz. Model kısmının başladığı kısma kadar bu şekilde dikelim. Kenarı dikip tamamladım. Diğer kenarımızı da daha önce dikmiştim. Bu şekilde yeleğimizi tamamladım. Cep görünümü verdiğimiz kısmı isterseniz sade olarak bırakabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde çiçek yaparak süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Çiçek yaparak süslemek isteyenler için çiçek yapımını da göstereyim. Önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde ipimizi alıp bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Dolama yapıp buraya küçük bir boşluk yapıyorum. 2 zincir çekip dolama yapıp tekrar bir boşluk daha yapıyorum. 2 zincir çekip bir boşluk daha yapıyoruz. Toplamda 6 tane boşluğumuz olacak. Beş tane boşluk yaptıktan sonra sihirli halkamızın ipini şu şekilde çekip sıkıştıralım. 2 zincir çekip ilk yaptığımız boşluğa birleştirelim. Daha sonra yapmış olduğumuz küçük boşlukların içine dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip dolama yaptım. Boşluğun içine 8 kez batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kez battıktan sonra bütün hepsini toplayıp şu şekilde sıkıştırıyorum. 6 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak çekmiş olduğum zinciri buraya sıkıştırıyorum. Daha sonra bir zincirle yandaki boşluğa geçiyorum. Yine aynı şekilde 6 zincir çekiyorum. 8 kez boşluğumuza batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 kez battıktan sonra hepsini toplayıp sıkıştırıyoruz. 6 zincir çekip aynı boşluğa batıp buraya çekmiş olduğum zinciri sabitleyip diğer boşluğa çekiyorum. Bu şekilde bütün boşluklarımızı dolduralım. Daha sonra orta kısmında isterseniz bu şekilde düğme dikerek süsleyebilirsiniz ya da farklı bir şekilde de çiçek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben diğer çiçeğimi de tamamlayıp geleyim. Her iki çiçeğimi de tamamladım. Şimdi haroşa olarak örmüş olduğumuz kısımlara dikiyorum. Şu şekilde ipimi 2 kat olarak dikiyorum. Çirkin bir görüntü oluşmaması için.
Bu şekilde çiçekleri yeleğimize dikelim. İpimizi arka tarafa çekip sabitleyelim. Yeleğimizi tamamladım. Ön kısmımız bu şekilde. Arka kısmımız da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.